Aman. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun ve nice nice yüzyıllara diyelim. Açıkçası bu yıl çeşitli nedenlerle sönük geçeceğini düşündüğüm ama halkın ve yerel yönetimlerin ele almasıyla gerçekten büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet kutlamalarının Bitez'de bir parçası olduk biz de. Böyle bir panayır kurulmuştu. İşte konser vardı. Her taraf bayraklar, kırmızı beyaz giymiş insanlar. Böyle işte motor gruplarının bir korteji, arkasından klasik otomobillerin ve herkes aşağı yukarı herhalde saat 6-7 arasıydı bu yaptığımız şeyler. Herkes Bodrum merkezdeki Fener Alayı için aslında belki de ilk provalarını buralarda yaptılar. Belki Bitez'den başka yerlerde de, Yalıkavak'ta da bu geçişler, bu kortejler yapılmıştır. Yani Bodrum'da da çok büyük coşkuyla kutlandı. O gün kutlamalardan bağımsız ana konu bu video için belirlediğim içerik yağmurun yağmasını beklerim açıkçası. Gönül isterdi ki 29 Ekim'e bir video yetiştireyim ve 2 hafta yani bir hafta girmemiş olsun araya. Ama konuştuğumuz konu öyle bir konuydu ki biraz araştırma yapmam gerekiyordu. Günaydın. Nasılsın? Evet, ben taslakları hazırladım. Çok az kaldı. Onları bugün sana yollayacağım. Zaten sonra da bir şey kalmıyor. Evet. Güzel. Böyle bir şey olur bence. İş görür. Yok, bakmadım yine. Şey soracağım ya. Sizde su akıyor mu? Bu hani Turgut Reis'te falan duydum da 15 gündür falan su verilmiyormuş bazı yerlere. Bizde akıyor ama karavanda yaşıyor gibi kullanıyoruz. Böyle ip gibi. İşte yağsın da böyle hani birkaç gün böyle ve neredeyse kış boyunca yağsın da en azından. En son ne zaman yağmur yağmıştı hatırlıyor musun? Görüyor musun? Evet, sorun da o ya. Oralarda var. Bugün vermiyor buraya yağmur. Ben yarın biraz, bak yarın böyle çok hafif bir geçiş yapıyor şurada. Gördün mü? Ama yağmur bulutu gibi yağmur bulutu değil o. Bütün alanı kaplamıyor yani. Bak şöyle çok küçük. Bodrum yağmur. 20 Ekim 2023 hafif. 5 Eylül sabah çok hafif. Evet. Geçen sene ilk yağmur 25 Ağustos çok yoğun değil, sonra 15 Ekim'de yağmur. 15 Ekim ilk yağış. Bak gene ertelemiş. Ondan öncekiler hep Eylül çünkü. Tamam, bir Ekim'e sarkmış baksana. Daha önce hep Eylül'dü, 25 Eylül. 2019'da 25 Eylül, 2018'de 27 Eylül, 2017'de 22 Eylül, 2016'da 20 Eylül. Bunlar tabii yoğun. Zaten üsttekiler çok komikti. Hafif. Sabah çok hafif. Çok yoğun değil. Bodrum denince aklına gelir sorusuna aşağı yukarı yerlisi yabancısı benzer bir cevap verecektir diye düşünüyorum. İşte deniz, güneş, turkuaz koylar, harika bir doğa, Ege mutfağı, güzel yeme içme mekanları, plajları, güzel otelleri, butik otelleri, gece hayatı, beyaz evler, begonviller falan filan. Yani bunlar zaten turizmin lokomotifi olan bir ilçede eğer orayı tanıtmak istiyorsanız kullanabileceğiniz maddeler bunlar. Fakat son yıllarda Bodrum'da yeni maddeler de buna eklenmeye başladı. Bunlar da belki de Bodrum için nasıl pozitif şeyler saydıysak negatif olabilecek ama artık yerlisi yabancısının da sıralayabileceği yeni maddelerden bahsediyorum. Mesela
hızla artan nüfus, kalabalıklaşan bir trafik, efendime söyleyeyim buna bağlı olarak hızlı yapılaşma, onun getirdiği işte altyapı sorunları ve tabii ki bu videonun konusu olan su ihtiyacı. Devlet Su İşleri'nin hesaplarına göre Bodrum'un ihtiyacı olan su miktarı 29 milyon metreküp. Fakat son 10 yılda Bodrum nüfusu yaklaşık abone sayısı %29 artmış. Su tüketimi ise %45. Bu bilgileri hem Bodrum Halk Konseyi toplantısından hem de MUSKİ Genel Müdürü'nün beyanatlarından aldım. Dolayısıyla şu an itibariyle Bodrum'da su kalmadı. Hem Mumcular Barajı ki ana rezervimiz Mumcular Barajı hem Geyik Barajı an itibariyle devre dışı. Bugün barajlar dolu olsa dahi Bodrum'un 15 milyon metreküp daha fazla suya ihtiyacı var. Yani DSE'nin hesabına göre 29 değil olması gereken 44 milyon metreküp. Bu 15 milyon metreküp su açığında bulmak için MUSKİ Genel Müdürü'nün açıklamasına göre 3. bir baraja ihtiyaç var. Onun dışında bu açığı karşılayacak herhangi bir kaynak yok ellerinde. Şu anda aktif olarak yeraltı suları kullanılıyor. Bodrum'un hem yarımada içerisinde hem yarımada dışarısındaki sondajlarından ki normalde saniyede 380 litre su elde edebilen MUSKİ bunun 320'lere düştüğünü ve önümüzdeki dönem yağışlar gelse dahi düşmeye devam edeceğinden bahsetti. Yani yeraltı kaynaklarımızı da kullanmaya, harcamaya başladık. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde hani biz normalde yaz için endişelenirken kış aylarında da susuz kalmakla karşı karşıyayız. Bu arada önemli bir konu daha var burada. Su sadece bizim ihtiyacımız değil. Bu Geyik Barajı'ndan bize artı 5 milyon metreküp su veriliyordu. Geri kalanı Ören'deki termik santral belki yatağın içinde geçerli. Soğutma suyu olarak oralara veriliyor. Şimdi bu sondajlardan, yeraltı sularından, rezervlerden bahsettik. Bir dönem aslında hala gündem olması lazım olan Akbelen ormanlarındaki su rezervlerini de çok etkiliyor. Çünkü oradaki maden çalışması Bodrum'a kaynak olabilecek suların üzerinde. Haliyle o madenin de soğutma suyuna ihtiyacı var. Yani kendi bindiğimiz dalı kestiğimizin çok net bir resmini görüyoruz aslında burada. Yani halkın Akbelen'de neden canhıraş bir şekilde direndiğini, buna itiraz ettiğini, karşı koyduğunu çok net anlamamız lazım. Çünkü bu tip madenler sadece bizim değil, hayvanların, böceklerin, bitkilerin de su ihtiyacını sömürüyor ve onları kirletiyor. Merhabalar. Bugünkü turun amacı Mumcular Barajı'nın 8 metre alçaldığını ve alçalmasıyla birlikte ortaya çıkan eski Çömlekçi Köyü'nün kalıntılarına gezmekti. Nitekim şu anda ben barajın içindeyim. Şu anda burası barajın içi. Bu su daha da çekiliyor. İleride de sanıyorum bir su krizi yaşayabiliriz. Evet, o su krizine geldik. 2017 Ocak ayında çekmişiz biz o videoyu. Yani 2016 sonu, yani aşağı yukarı bu zamanlar Mumcular Barajı'nda su kalmamıştı. Baraj kapakları yine çalışmıyordu. Muhtemelen devre dışıydı o dönemde. Yani benzer bir kuraklıktan geçiyor gibiyiz. Zaten Seçkin'in tablosuna göre yağmurların Ekim sonuna kaydığını falan görmüştük. Artık Kasım'ın içindeyiz. Bugün de günlerden 5'i galiba yanılmıyorsam. Küçük bir yerde şu anda güzel tarafı bu zaman mevhumun kalmıyor. Evet, 5 Kasım Pazar. Dolayısıyla o su krizinin içinden geçiyoruz. Kaldı ki sadece Bodrum değil. Bir taraftan İstanbul'da takip ediyorum. İstanbul'da da bir problem var. Son 30 günlük suyu kaldı falan gibi şeyler okuyorum sosyal medyada. Günde 3 milyon ton su harcadığını insanların ve bütün bu uyarılara rağmen böyle hunharca su harcanmasına falan gerçekten çok üzülüyorum. Zaten üzülmemiz gerekiyor. Başka ne yapabiliriz ki? Aslında çözüm bize ilkokuldan beri öğretilen bir şey. Bilmiyorum hala okullarda öğretiliyor mu? Hani dişini fırçalarken suyu açık bırakma, daha kısa süreli duş al vesaire gibi daha böyle minik minik adımlar. Ama tasarrufla ilgili çok güzel bir söz var. Damlaya damlaya göl olur diye. Ki bu da suyla alakalı olduğu için kullanıyorum. Hani ben suyu kapatırsam ne olacak, ne kadar etki edecek falan diye düşünmemek gerekiyor. Bodrum tarih boyunca
su fakiri bir yer olarak biliniyor zaten. Ve yağmur suyunu toplamak üzere bir sürü kümbetin olduğunu Bodrum'da biliyoruz. Yani bir su biriktirme hali tarih boyunca da olmuş. Bu Halk Konseyi'nin toplantısında çözüm önerisi olarak yine su hasadı yapmak üzerine bir takım önerilerde bulunuldu. Belki de ileriki günlerde burada yeni yapılacak evlerde falan belki su hasadı yapmak üzere bir depo bulundurmak, yağmur giderlerinden su toplama üzere bir sistem kurmak üzerine yaptırımlar olabilir, bilmiyorum ama önemli olan her damla suyu değerlendirmek. Dolayısıyla su hasadı bu anlamda çok önem kazanıyor. Belki biz burada da böyle bir sistem kurabiliriz ya da Selimiye'de yeni yapacağımız evin bir deposu olabilir bu anlamda. Yağmur suyunu biriktirdiğimiz. Çünkü yağmur suyu biriktirmek demek Bodrum gibi bir yerde özellikle bahçe sulamaları çok önem arz ediyor. Niye? Çünkü Bodrum zaten zeytinlikleri olan, işte mandalinası olan bu tip hani tarımsal ürünlerin olduğu da bir bölge. Ama bir taraftan da yerleşimin artmasıyla, sitelerin oluşmasıyla işte peyzajın yapıldığı, işte ellerimize bir sürü bitkiler ekiyoruz, bahçelerimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bunların da sulanmasıyla ilgili yağmur hasadı önemli rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra bahçe demişken aslında Bodrum'daki en büyük sıkıntılardan biri çimen. Yani çim, evet bizlerin çok sevdiği şeyler. Gerçi biz bu bahçede hiçbir zaman çimen ekmedik ama suyu çok seven bir bitki olduğu için bana kalırsa biraz Bodrum'a uygun değil. Hani bunda ısrar edilmesini bilmem nesini anlıyorum ama artık neredeyse hani tuvalet temizleyecek, işte duş alacak suyumuzun kalmaması mı önemli yoksa çimenlerin sulanması mı önemli? Burada bir karar vermek gerekiyor. Hatta bana kalırsa bahçeleri biraz daha yaşadığımız yerin coğrafyasına, iklimine uygun bir şekilde düzenlemek çok daha doğru bir çözüm olur. Bence bu Halk Konseyi'nde de zaten konuşulan şeylerden biriydi. Özellikle ki burası biliyorsunuz zaten turizm bölgesi, oteller var. Otellerin yani insanlar bütün gün odada geçirmeyeceğine göre plajların etrafı, otelin etrafı çimenleniyor, bitkilerle süsleniyor. Dolayısıyla hani belki otellerin bile bu konuda biraz duyarlı olması gerekecek. Özellikle mesela golf sahası falan gibi hani aslında oteli biraz da pazarlamak için düşünülmüş bu tip fasiliteler belki yeni oteller yapılırken düşünülebilir. Hatta halihazırda var olan oteller belki bunlarla ilgili bir tasarruf yapmayı düşünebilir. Yönetimlerin yaptırımlarının olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Madem böyle hani çocukluktan beri bize öğretilen, ilkokuldan beri gösterilen bir tasarruf yöntemi var demiştik. İlkokulda, ortaokulda, lisede en büyük problemlerden biri de havuz problemiydi. Böyle bağlamak istedim. Bodrum'da da bir sürü site var, bir sürü ev var ve bu sitelerin ortak alanlarının havuzları var. Havuz da Bodrum için aslında biraz problem haline geldi. Çünkü yeni yapılan sitelerde artık ortak alan dışında evlerin önüne de birer küçük havuz yapılıyor ki bu da pazarlama ile alakalı şeyler. Bir evi pazarlamak, satmak, fiyatını yükseltmek, değer kazandırmak adına yapılan şeyler. Fakat havuz da Bodrum için aslında büyük bir problem. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadada her evin önüne bir havuz koymak ne kadar mantıklı? Bunun mantıksız olduğuna bir kanaat getirmek gerekiyor. Bunun da farkına varmak gerekiyor diye düşünüyorum. Belki de ev almak isteyenlerin, buraya yerleşmek isteyenlerin bu konuda hassas davranması, talep etmemesi böyle bir şeyi durumu değiştirebilir. Havuzlarla ilgili, havuzların Bodrum'un su tüketimine ne kadar büyük zarar verdiğinde belki biraz tartışmaya açmak gerekiyor. Son olarak belediyenin bir duyurusunu paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde hem ilçe içindeki hem dışındaki sondajlardan Bodrum'a su verilmeye başlanacağı söylendi. Ki inşallah bu arada da o beklediğimiz yağışlar ki İstanbul'da inanılmaz yağmur yağıyormuş. Bursa'da, Eskişehir'de, Çanakkale'de fırtınalar kopuyor. Kuşadası, Muğla. Ama ne hikmetse Ege'ye boynunu uzatmış bu güzel yarımada bir şekilde ıskalanıyor. Bulutlar var. Bulutlar üzerimizden geçiyor ama başka bir yerde yüklerini boşaltıyorlar. Umarım en kısa sürede burada da en azından toprağı doyuran ya da barajları dolduran yağışlar almaya başlarız. Bugün hava dünkü fırtınadan sonra son derece durgun, durağan, bulutlu ama hala bir yağmur uyarısı yok. Bilmiyorum, bakalım bir şekilde bu kışı atlatmaya çalışacağız. Taşıma suyla değirmen döndüreceğiz.
belki sıkıcı bir konu. Belki izlenmeyecek bile bu video biliyorum ama bir şekilde farkındalık yaratmamız lazım. Benim de elimden bu geliyor. Bol yağışlı, bol güzel su biriktirebileceğimiz bir kış var önümüzde. Umarım öyle olur. Bir sonraki videoya kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın, hoşça kalın. Oh.